Tekrardan merhaba arkadaşlar. Birleştireceğim parçaları etrafına yerleştirdim. Bu şekilde önce bir göstereyim. Bakın ön yüzleri her zaman ip sol tarafta olacaktı. Hepsini ona göre yerleştirdim ve hepsini ona göre öreceğim. Şimdi şuradan başlayacağım örmeye, şu şekilde, ya da kahverengisinden de başlayabilirim. Öncelikle yanları, sonra üstü şu şekilde dolanıp geleceğim arkadaşlar. Ondan sonra arka tarafını da takacağım. Ama bunu ters çevirip yapacağım. Şimdi göstermeye detaylı geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ilk şu sarı kısımdan başlayacağım. Şu an biraz akşam olduğu için net görünmesi için. Ay, parçam düştü. Evet, şimdi netleştireyim bir. Evet, şimdi ipimi aldım. Bakın, sarı ipimi, kalan sarı ipimle de birleştirme yapacağım. Bir zincir çekip sabitliyorum arkadaşlar. Şimdi buradan şu kısımdan şu sarı ilmek, bakın şu beyazla sarının arasında bir ilmek var. Ay, göstermiyormuşum. Şimdi odaklayayım. Oraya girdim. Diğer taraftan da aynı şekilde o sarıyla beyazın arasındaki ilmeği giriyorum. Durun, hatta şu şekilde yapacağım. Önce ilmeğe giriyorum. Sonra yüzden giriyorum. Bakın, bunu bu şekilde, böyle düzdü ya, bu şekilde çevirdim buraya. Yani tersten birleştirme yapacağım. Bu şekilde çevirdim. Taktım ipimi. Şimdi zincirimi takıyorum. İlmeğimi geçiriyorum içinden. Evet, ve bir zincir çekiyorum. Şimdi ikincilere örüyorum. Bakın, birbirine denk getire ilmek kaydırma yapacağız. Bakın, ilkini ördüm, ikincileri ilmek kaydırma. Bakın, üstteki şu üst kısım, yine odaklamamış. Şu kabarık kısımda bakın 2 ilmek var. Onları da bakın şuradan giriyorum. Diğerinde de aynı yerden giriyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. O üst kısmı ördükten sonra şu arada bir ilmek var. Burada bir ilmek var. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir tepe ilmeği örüyorum. Tepe dediğim yer şu kısımlar arkadaşlar. Ara dediğim yer şu kısımlar. Hepsinin üstünde birer tane ilmek var. Onların hepsini birbirine denk getire örüyorsunuz. Bakın, böyle çevirdiğinizde de şu şekilde birleşiyor. Burayı daha sık yaparsanız aradan ipler de görünmez. Daha sık yapmaya çalışın. Olabildiğince sıkı örün buraları. Ben bir tık gevşek yapmışım. Şimdi ben orayı tekrar sıklaştırırım. İsterseniz bu şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Bütün kenarları bu şekilde öreceğiz. Birbirine denk getirmezseniz eğer parçalarınız tam yerleşmez. Biraz çevireyim, bir de odaklayayım bunu tekrardan. Evet. İnşallah bu odaklama yüzünden videom kötü olmaz. Çünkü çok uğraştım. Bir haftadır bunu örmeye çalışıyorum. Bir hafta sayıları için uğraştım. Bir haftada video çekmek için. Zaten bayağıdır video atmıyorum. Bakın, böyle tuttuğunuz zaman ucu ucuna denk geliyor şu an. Ama eğer ki bir kaydırma yaparsanız, hani sınavlardaki gibi, yani denk gelmez. Kaydırma yapmamaya çalışın. Ben sınavın birinde kaydırma yapmıştım. Çok kötüydü. Çok basit aslında. Bir ritim tutarsanız sonuna kadar gidersiniz. İsterseniz şu uçtan iğneleyebilirsiniz. Eğer ben kaydırırım diyorsanız şu uçtan böyle ucu ucuna denk getirip bir iğne atarsanız sonuna kadar böyle dümdüz örer gidersiniz. Evet, şu kısmı, burayı beyazla yapacağım. Burayı kahverengiyle yapacağım arkadaşlar. O yüzden bıraktım. Hepsini kendi rengiyle yapmayı düşünüyorum. Eğer ip gözükürse yani şey olmasın, böyle farklı durmasın diye her rengi kendi rengiyle, kendi bıraktığım ipiyle tamamlayacağım. Şu
Ucu ucuna bir denk getireyim bakayım. Evet. Şu an hala kaydırma yapmadım çok şükür. Parçaların birbirine eşit değil diyorsanız hiç sökmeyin. Burada birleştirirken eğer sayılarını bu şekilde denk getirip yaparsanız onlar birleşirler. Büyük ihtimalle birini gevşek, birini sıkı örmüşsünüzdür. Bakın şöyle bir denk getirdim ikisini. Hay ben senin odağına. Bakın sona geldim. Burada ip bırakmıştım. Bunu şöyle yine içe alıyorum. Onunla şurayı birleştireceğim birazdan. Şu üsttekiyi de birleştireyim. Tamam burası. Evet burada bir zincir çektim arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Bakın. Gördünüz mü? Ne kadar güzel oldu. Biraz kaldırayım. Evet şimdi hemen üstle devam ediyorum. Hiç ipimi koparmıyorum bakın. Bu ipleri de bırakın. Bunlara da şu araları birleştirirsiniz. Buralar da birleşecek. Şimdi hemen üst parçayı buluyorum. Nerede bu? Üst parça nerede? Bulamıyorum şu an. Ha buldum. Burası karıştı. Yangın yeri. Bakın düzü her zaman ip sol taraftaydı. Önce böyle bir koyun. Hani taraf karıştırmamak için. Bakın düz tarafı şu an. İpi burada. Minik ipi. Şu şekilde hemen katlayıverin üstüne. Kapatıverin. Hemen şöyle ucuna koyuyorum. Burada bakın uçtaydım zaten. Ay yanlış ip almışım. Çekiyorum gelmiyor. Ben odaklayayım burayı göstereyim size. Şunu şöyle çekin biraz. Bunun ucunu alın. Hemen şöyle bakın en uçtan girin. Buradan da olduğunuz yerden girin. Alın ilmeğinizi kaydırın. Burada bakın bu düz, bu farklı ama hiç önemli değil. Yine ilmeklerin içinden, o da 50 tane, o da 50 tane çünkü. Her ilmeğin içinden örerek gidiyorsunuz üst kısmı da. Zaten ilmekler birbirine denk geliyordur. Eğer bu kısımda zorlanırsanız o ilmek o farklı denk getiremiyorum diye burayı dik edebilirsiniz. Hemen ucuna denk getireyim. Bakın hala sorun yok. Ve denk getireceğim, tutacağım ben de kayma olmasın diye. Ben geri girdim. Hemen şöyle bir kontrol edelim bakalım nasıl oluyor. Bakın yine çok düzgün oluyor. Düzgün bir şekilde ilerliyor. Ay, parçalar hep karıştı burası. Birazdan o ipler de gidince her şey normale dönecek inşallah. Verin ipi. Ha, şunun ipi. Çekil oradan. Baktınız şuradaki ilmekler denk gelmiyor arkadaşlar. Odaklasana ya. Buradan bir ilmeğe 2 ilmek örün. Yani şöyle yapın. Hemen göstereyim onu da. Bir tane de öyle yapalım. Onu da göstereyim ben size. Şimdi buradan bir ilmeğe girdim. Arkadan karşısındaki ilmeğe çıktım. İlmek kaydırmamı yaptım. Şimdi aynı yerden giriyorum ön taraftan ama yandaki ilmekten çıkıyorum. Bir ilmek kaydırma da onu yapıyorum. Sırf sıralar denk gelsin diye. Eğer denk gelmiyorsa yapın bunu. Bakalım inşallah sorun yaratmaz o burada yaptığım. Hala denk geliyor bakın. Hiçbir sorun yok.
Ya genel olarak zaten sayıları aynı olduğu için karşılıklı örerseniz hiçbir eksiklik, fazlalık olmaz. Bu da 50 sıra. Burası da 50 ilmek. İpim dolaşmış yine. Son kaldığı için sürekli dolaşıyor, dibi kaldığı için. Şöyle biraz açayım. İşimi görsün yeter. Niye fazla oldu? Ya durun, tamam, fazla değil. Fazla değil arkadaşlar. Ay, gidiyor, sökülüyor. Tutmam lazım hemen. Çok hızlı sökülüyor. Heh, yakaladım. İnşallah açıdan çıkmamışımdır. Evet, bakın bura bir tık fazla gibi duruyor ama değil. Bu ilk baştaki zincir sıram. O fazla gibi duruyor. Burayı birleştirdiğimizde zaten o yok olacak. Şimdi üstte tamam, bakın. Üstte tamam, yanında tamam. Şöyle göstereyim. Evet, böyle göstereyim. Bir tane odaklayayım. Şimdi hiç hız kesmeden birleştirmeye devam ediyoruz. Burada bir videoyu durduracağım. Yeniden başlatacağım. Çünkü bazen kaydolmuyor. Baştan başlamam gerekiyor. Tekrar sökmek istemiyorum bunu. Evet, şimdi başlattım videoyu tekrardan. Evet, bakın bu ters tarafı şu an. Nereden anlıyoruz? Şu ip, şu minik ip sonda olacak. Şimdi bunu aldım. Yerleştiriyorum ve çeviriyorum. Bakın düz şekilde koydum yanına ve çevirdim. Bakın bu bir tık uzun gibi duruyor ama sayılarını denk getirdiğimiz zaman bu da buraya tam oturacak. Evet, baş ipime geçirdim onu. Şuradan hemen tepeden ilk ilmeğimi alıyorum. Buradan da birinciye, yani kendi ilmeğime giriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Pardon, sık iğne örecektim. Şuradan şunu çekeyim. Ay pardon. Çok kötü çarptım. Evet, şimdi onları denk getireceğim ve öreceğim. Hemen ayarlıyorum, durun. Şunu bir tık bol örmüşüm ben. Dediğim gibi olmuş. Fazla duruyordu. Bir tık kaydıracağım yukarıya. Evet, şimdi oldu. Evet, başladım yine, bakın. Tepeleri tepelerden, dip araları aralardan dip diyecektim. Şu çıkıntılı kısımları bir, çökük kısımları bir ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpim düğüm oldu yine ya. Beni uğraştıracak bu ip şimdi.
Videoyu bir durdurayım. Evet, ipi açtım. Şimdi devam ediyorum yine. Bu ses de ne böyle? Sustu. Yine kaçırdım, inşallah yakalarım. Bir sökülmeye başladı ama hepsi bir gidiveriyor hızlıca. Sık ördüğünüz için. Evet, son sarımla son ilmeğim. Ay, odaklamamış yine. Sarıyla son ilmeğim. Bakın şurada beyazla sarının birleştiği kısımda son bir ilmeğim var. Onu yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Buradan kesip koparıyorum. Evet, şöyle göstereyim size. Odakla canım. Evet, bakın çok güzel oluyor. Çok tatlış oluyor. Evet, şimdi beyaz ipimi aldım. Beyaz kısmını tamamlayacağım. Bakın şuradan yine alıyorum. Sol tarafından ilk başlıyorum. Bakın şu sarıyla beyazın bittiği kısma bir sarı iple ilmek yapmıştık. Son ilmeğimizi yapmıştık. Oradan ilmeğimi alıyorum beyaz ipimle. Yine aynı yerden bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çektim. Burada sarıyla beyazı birbirine sıkıca bağlayın. Az önceki kestiğimiz sarıyla. Bir açılma payı bırakmayın buraya. Kesinlikle. Daha sağlam olur. Açılmaz ama yine de siz bir düğüm atın buraya. Evet, şimdi beyazı da aynı şekilde birleştiriyorum. Tepelerle odaklıyor mu? Yani biraz, İnşallah görünüyordur yani. Ne söyleyeyim? Ben tam göremiyorum şu an videoyu. Biraz yukarıda kaldı telefon. Ay, yapmışım burayı. Evet, bakın şurada son bir ilmeğim var. Onu da yapıyorum. Ve yine bir zincir çektim. Bir zincir daha çektim. Beyazı burada kesiyorum arkadaşlar. Bırakıyorum. Zincirimin içinden çekiyorum, bırakıyorum. Şimdi hemen vakit kaybetmeden odaklayalım tekrar. Kahverengi ipimize geçelim. Kahverengiyi takıyoruz. Altını da birleştireceğiz bu kez. Aynı şekilde şurada son ilmeğimizin içinden kahverengiyi taktım. İlmeğimi aldım. Zincirimi çektim. Bir tane daha çektim. Hemen beyazla kahverengiyi yine önlem amaçlı birbirine bağlayın. Bunlar böyle içinde kalabilir arkadaşlar. Zaten birazdan ters çevirdiğimizde hiçbir şekilde içi gözükmeyecek. Düğümlerin hepsi içeride kalacak. Şimdi başlıyorum buradan birleştirmeye yine. Aynı şekilde bütün sistem aynı. Tepe ilmekleriyle alt ilmeklerle eşleştiriyorsunuz.
Odakladı mı? Evet, son bir, bakın şurada son başlama kısmında bir ilmeğim vardı, zincirim. Burada da aynı şekilde bakın son zincirim, hemen odaklasın. Onun içinden odakladın mı kız? Onun içinden geçiyorum. Bir ilmek kaydırmada ona hemen bir zincir çektim. Bakın burası tamamlandı arkadaşlar. Bakın eşit hepsi. Şimdi alt kısmını hemen yerleştiriyorum. Bakın ön yüzünü böyle koydum buraya. İpim solda, yine şu şekilde çevirdiğiniz zaman o da tersine denk geliyor. Bunu bu arada bırakın, şu kısımları birleştiririz. Şimdi yine buradan alıyorum tığımı. En uçtaki ilmeğimin içine bakın girdim. Buradan da yine en uçtaki ilmeğimin içine girdim. Aldım. İlmek kaydırmamı yaptım. Şunu çekeyim aradan. Şimdi örmeye devam edeceğim. Her ilmeği birbirine. Üst kısımdaki gibi yapacağız arkadaşlar. Burada zincirlerin içine öreceksiniz bakın. En altta, çünkü zincir çekerek başlamıştık. İsterseniz bir sıra altında da örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben zincirlere örüyorum. Şuradan iğnelerseniz burada iğneleyin arkadaşlar. Sorun yaşamayın. Çünkü zincir olduğu için ben de iğneleyeceğim, hatta kaymasın. Sorun olmasın yani. İğneye dikkat edin ama elinize batmasın. Evet, bakın ben zincirden alıyorum. Ay, boşa çıktım. Zinciri atlamışım. Odaklı mıyız? Değiliz tabii ki, her zamanki gibi. Yine çıkarıyorum artık. Son uç ilmeklerimi de örüyorum. Bir zincir çektim arkadaşlar. Şimdi şu kısmı birleştireceğim. Odaklıyor mu? Evet, hemen bu ilmeğimi böyle parçamı hemen kapatıyorum. Şu uç kısımdan ilmeğimi alıyorum. Bunu da hemen uç kısımdan
yani olduğu ilmeğe tekrar giriyorum. Önce bir ilmeği çekeyim, durun. Şimdi aldım. İlmeği çekmediğim için bol olacak, olmaz öyle. Şimdi yapacağım. Eğer bol yaparsanız köşeden açılma yapar. Köşeler riskli bu yüzden. Yine tepelere denk getirerek, kaçırdım. Kaçırarak neyim? Tepelere denk getirerek, uçlara denk getirerek. Aynı şeyi söyledim. Neyse arkadaşlar, siz anladınız beni. Artık buraya kadar geldik. Yani anlamışsınızdır artık nasıl yaptığımızı. Evet, son bir ilmeğim daha var. Zaten sonuncuyu yapmışım ben. Hemen bir zincir çekiyorum. Sonuncuyu yapmışım arkadaşlar. Zincir çektim. Kahverengiyle birleştirmem bitti. Şimdi hemen beyazı takacağım tekrar. Bakın şu arada şurası kaldı. Şöyle. Hemen orayı da birleştireceğim ve ön yüz tamam olacak. Beyaz ipimi aldım. En son bitirdiğim yerden giriyorum. Diğer taraftan da girdim. Aldım. Zincirimi çektim. Bir tane daha çektim. Şimdi ikisini düğümlüyorum. Tamam. Şimdi burayı da hemen birleştiriyorsunuz. Zaten burası birbirine denk kalmıştır. İki tarafı da birleştirili olduğu için. Şimdi oldu. Evet, burası zaten bitirmişim burada sarıyla. Son bir tane de böyle sarının içine doğru bir birleştirme yapacağım arkadaşlar. Arada açılma kalmasın diye bir zincir çekiyorum. Bir tane daha çekiyorum ve kesiyorum burada. Bitirdim. Eğer sarı ipim var burada, onları da birbirine düğümleyin. Sarı kalmış burada bir tane. Başladığım ipin diğer ucu. Evet, bakın şöyle. Artık bu kısımlar tamam. Hemen kaldırayım. Şöyle göstereyim. Şimdi şuraları birleştireceğim hemen hızlıca. Bakın birleştirdim buraları. Şimdi bu kısmı böyle birleştireceğiz arkadaşlar. Zaten burada bir ip var bakın. Az önceki birleştirirken bıraktığım ipler. Şimdi bununla birleştireceğiz burayı direkt. Şimdi şuradan en dipteki ilmekten hemen gireceğim buraya. Evet, girdim bakın en uçtan. İlmeğimi aldım. Bir zincirimi çektim. Şimdi sona kadar örüyoruz. Zaten buralar ikisi de sık iğne son olduğu için hepsi birbirine denk gelecektir. Yine ilmek kaydırma yapacağız. İpim açılıyor. Son çok az kaldı zaten. Evet, sondaki en son ilmeğimi aldım. Buradan da bakın en sondaki kaldı. Onu da aldım. İlmeğimi kaydırdım. Sıkıca bir zincir. Sen bir girme araya kız. Bir
zincir çekiyorum. 1 2 ve çektim ipi. Tamam. Bakın şu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle çok güzel oluyor arkadaşlar. Doldurduğunuz zaman daha da güzel olacak. Şimdilik böyle dursun burası. Bu da kalsın. Bununla da pardon, arka yüz birleştireceğim böyle. Şimdi buraya geldim. Bu köşedeyim bakın. Bu köşeyi bitirdim. Bu köşeye geldim. Aynı şekilde en dipteki ilmeğimden alıyorum. Burayı bir alttan alın arkadaşlar. Ya da sizinki tam denk geldiyse en uçtaki ilmekten de alabilirsiniz. Benim zincirim bir fazla geldi buraya. Onu da şimdi içinde bırakarak halledeceğim buradaki sorunu. Ben şu biliyorsunuz ki şu parçayı birazcık bol örmüşüm. Evet, bir zincir çektim buradan ve başlıyorum örmeye şimdi. Ay, şarj kabloma takıldım. Evet, şimdi son ilmeğim kaldı. Bakın burada onu aldım. Burada da son ilmeğim kaldı. Onu da aldım. Birleştiriyorum. Hemen şuradan bir zincir çektim. Bir tane daha çektim. Çıkarıyorum. Ay, çıkmıyor. Neden çıkmıyorsun? Burada bir düğüm oluşmuş. Hemen onu kesiyorum. Şimdi çıkar. Evet, çıktı. Bunu biraz kısaltacağım. Sonra elime takılmasın bu. Şu bir tane de kısaltacağım bunları. Bakın bu uzunu kesmeyin sakın. Şu kısa olanları kesin. Bitenleri, ördüklerinizi. Evet, burası da tamam. Şöyle çevireyim arkadaşlar. Bakın tamamlanan köşeleri. Bakın artık yavaş yavaş şeklimiz oluşuyor. Şimdi kahverengi köşeme geldim. Bakın burada da bir ip var. Önceden bıraktığımız iplerin hepsi şimdi işinize yarıyor. Bırakmadıysanız da ip ipinizle sürekli başlayabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez yani. Aldım. Bir zincir çekiyorum ve başlıyorum birleştirmeye. Bana takılıyormuş. Bu biraz denk gelmedi. Niye? Ay, denk gelmiş. Tamam, pardon. Yakalamam lazım. Kaçma. Yakalayamadım. Şunu yakalayacağım. Evet, odaklamamışım yine. Odakla. Evet, son ilmeğim. Karşıdan da son ilmeğimi aldım. Bir zincir çektim. Sıkıca bir tane daha çektim. Arkadaşlar ipim çok uzun. Bunu kesmeyeceğim. Altı da zaten sadece şurada 50 ilmeğim var. Ona da yeter bu. Bunu bırakıyorum. Şu şekilde çekin, bırakın. Evet, burayı tamamladım. Bakın ilmeğimi bıraktım buradan. Buraya ip koymamışım. Burayı da bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü bu ipim çok uzun zaten. Bununla burayı tamamlarım. Şimdi direkt arkaya geçeceğim. Direkt arkasını takacağım. Bakın düzü bu şekilde, yani düz tarafı. Bunu bu şekilde takacağız arkadaşlar. Çevirince düz olsun diye. Hemen şuradan kahverengiyle, yani ters kısmını koyun örerken, çevirdiğiniz zaman düz olacak. En son çevireceğiz zaten. Bunu buradan ben başlıyorum örmeye. Şu kısmı daha sonra öreceğim arkadaşlar. Bu ipi burada kesmek istemiyorum.
parçalamak istemiyorum. İsterseniz siz ipinizi kısa bıraktıysanız hemen şuradan başlayarak birleştirmeye devam edin. Şimdi ben buradan başlıyorum örmeye. Köşeden girdim. Köşeden ilmek aldım. Oradan da köşeden girdim. Kaydırdım. Bu şekilde hemen burayı hallediyorum. Birleştiriyorum yani, hallediyorum derken. Köşeden girmemişim. Bir alttaki ilmekten girmişim. Bir saniye. Ay Allah'ım, burayı söktüm. Ben ne kadar sakarım ya. Bir zincir çektim. Şimdi üst köşeden gireceksiniz arkadaşlar. Ben yan köşeden girmişim. Yan köşeden girdim. İlmeğimi aldım. Ve kaydırıyorum. Bu şekilde burayı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen şurayı iğneleyeceğim yine. Kayma bir şey olmasın diye. Hem renk olarak görünmüyor hem de bir taraf sık iğne bir taraf farklı olduğu için denk gelmem olasılığı var arkadaşlar, ama sayıları aynı yani. Biraz geleyim de açıdan çıkmayayım. Tipim yetmedi. Yani buraya yetti de yan tarafa yetmedi. Şimdi son ilmeğimi yaptım. İki zincir çekiyorum, bırakıyorum. Buraya tekrar ip takacağım. Bakın arka tarafta şu şekilde takıldı arkadaşlar. Ters çevirdiğimiz zaman hepsi birazdan oturacak. Kafanız karışmasın. Şimdi şuradan bakın burası da açık, burası da açık. Şuradan takacağım, şu şekilde örerek devam edeceğim kahverengi ipimle. Evet, şu alt köşeden takıyorum ipimi. Zincir çektim. Evet, bir duraklatayım, tekrar başlayayım. Ara sıra videoyu kaydedip tekrar başlatıyorum ki
bir şey oluyor bazen. Video hiçbir şekilde kaydı olmuyor. Baştan başlamak zorunda kalıyorum. O yüzden böyle parça parça yapıp sonradan birleştiriyorum onları. Yani baştan örmektense bir miktar kayıtlı kalsın. Yarısına kadar sökmek daha mantıklı. Çünkü onu tekrar yapmam gerekiyor. O kaydolmayan kısmı tekrar sökmem gerekiyor. Ağızda olmuştu. O ağız kısmını yaparken video kaydolmamıştı. 3 tane ağız örmüştüm. Video çekebilmek için. Şimdi en uçtayım, bakın en uçtan alıyorum. Burayı da en uçtan alıyorum. Burayı bitirdim arkadaşlar. Hemen bir zincir çektim buradan bir tane. Hemen dönüyorum bakın. Hemen şu yan tarafa geçtim. En uçtaki ilmeği alıyorum. Buradan da aynı şekilde kaydırmaya devam ediyorum ilmeklerimi. Ve bu da sonuncuydu. Sonuncuydu kahverengili. İki zincir çektim ve kesiyorum. Hemen size şu oluşan köşeyi göstereceğim. Bakın. Şu şekilde içini doldurduğunuzda buralar daha net. Şöyle belli olacak bakın. Şöyle. Şimdi tekrar ters çeviriyorum. Beyazla şu kısmı yapacağım. Sonra sarıyla full etrafını öreceğim. Şunları keseceğim arkadaşlar. Çünkü tek tek takmak istemiyorum. Yani parçalar burada olması gerekiyor parçanın. Ya da şuradan örmeye başlayacağım arkadaşlar. Bu parça şey olmasın, gitmesin boş yere. Buradan aşağı öreceğim bu parçayı. Bu parçayla da buradan örmeye devam edeceğim. Şimdi gösteriyorum. Önce beyazı yapayım. Kafa karışmasın hiç. Evet, hemen beyazı kahverengini bitirdiğim ilmekten takıyorum. Bakın tam kahverengiye takıyorum ki burası bitti çünkü. Bir zincir çektim. Kahverengiyle beyazı bağlıyorum. Şimdi örmeye devam edeceğim. Ne olmuş buraya bir? Önceki ilmeğin ipi. Tam bir şey olmaz. Hemen ilmeklerimi karşılıklı denk getiriyorum. Ve birleştirmeye başlıyorum. Geçerse birleştireceğiz inşallah. Çok sıkmışım orayı. Bakın alttan aldım. Burayı da alta denk getiriyorum. Üstten aldım. Üste denk getiriyorum. Şöyle koyayım. Bakın. Evet. Beyazı sonuncuyu yaptım. Zincirimi çekiyorum. Bitiriyorum beyazı. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın buradan ip takmak yerine hemen şöyle bir çeviriyorum. Bakın şurada bir ip var. Arka kısmın. Şurada bir ip var. Hemen şuradan köşeden ilmeğimi giriyorum. Buradan köşeden ilmeğimi giriyorum. Bir saniye. Önce şunu şöyle alıyorum bakın. Buradan bir zincir çektim. Aynı yerden giriyorum. Karşıdan tekrar aldım bakın aynı ilmeği ve kaydırdım. Bu şekilde örmeye başlıyorum şimdi. Hemen önce bir denk getireyim şöyle düzgünce. Denk gelsene kız. Şimdi oldu. Hemen başlıyorum örmeye.
inşallah yeter bu ip. Çok az kalmış. Hiçbir şekilde atlamayın arkadaşlar. Atlarsanız doldurduğunuz zaman oradan açıklık oluşur. Sanırım bu ip buraya yetmeyecek ve ben yeniden takacağım. Keşke şuradan başlasaydım örmeye. Hemen ipin ucuna bir ip, sarı ip düğümleyeceğim. Öyle örmeye devam edeceğim. Sarı ipimi takıyorum şimdi. Evet. Evet, son beyazla bitirdiğim kısma da bir tane yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Sarı ipimi koparıyorum. Bu beyazla ikisini burada düğümlüyorum. Bu düğümleri hiç kesmenize bile gerek yok arkadaşlar, iplerini. Ters çevirdiğiniz zaman hepsi içinde kalacak zaten. Evet, tamam. Evet, şimdi şu kısımdan örmeye başlıyorum. Bakın çok az kaldı. Şu üst kısma geldim arkadaşlar. Buradaki sarı ipime başlıyorum. Evet, şimdi üst kısmı birleştireceğiz. Bakın burada yine ip bırakmıştım üst parçada. Onun ipiyle buradan üst parçanın en arka tarafın en köşesinden giriyorum. Burada bakın ipin olduğu kısımda köşeden ipi çektiriyorum. Bir zincir çektim ve ipimi aldım. Bu şekilde bu sırayı sıra sonuna kadar yapacağım arkadaşlar. Ve üstü de birleştirmiş olacağım. Evet, bu kısmı birlikte yapalım yine. Kafanız karışmasın diye hepsini çektim buraların. İlmek kaydırma şeklinde yine devam ediyoruz. Akşam bırakmıştım, artık geç olduğu için şu an öğlen. Şimdi devam edeceğim. Biraz vakit buldum buna. Tığım arkası çıkmış. Yine sıkı sıkı yapıyorsunuz. Şöyle örerken hani sıkı yapıyorsunuz da şöyle bir bakın arkadaşlar her yerine. İyice gerdirmeyin. Bu kez de büzüşür sünger bobunuz. Yani onları ayarlayacaksınız artık yaparken. Elinizin yatkınlığı da önemli. Hani herkesin örgüsü de bir değil. Kimisi çok sık örür, kimisi çok gevşek örür. Ben genelde hep farklı örerim. Bazı şeyleri çok gevşek örürüm, bazı şeyleri sık örürüm. O değişiyor bende. Genelde sık örürüm ama. Ve şöyle yine birleştire birleştire gidelim. Denk getire denk getire.
Buradaki sık iğneleri tek kanadından almayın sakın. İkisini bir örün. Yoksa arka tarafı çevirdiğiniz zaman sık iğnenin birisi dışarıda kalır, kanadı. O da çirkin bir görüntü oluşturur. Sık iğneleri böyle iki tarafından da alın. Yani sadece şu görünen üst kanattan örmeyin buraları. Şöyle denk getireyim. Evet, son sık iğne. Buradan da son ilmeğim aldım. Bir zincir çektim. Şimdi sarıyla örmeye devam edeceğim burada. Yani biraz öreceğim. Daha sonra şu alt iki renkli kısmı öreceğim. Şurada şu kadarlık bir boşluk bırakıp buradan çevirip doldurma yapacağım. Daha sonra orayı da dış taraftan dikmeyi düşünüyorum. Şimdi buradan yine ilk ilmeğimden giriyorum. Bakın olan yanı hemen en son ördüğüm ilmekten yan parçanın da en üstteki ilmeğinden alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum burada köşe olduğu için arkadaşlar. Şimdi yine örmeye devam ediyoruz. Burası zaten belli. Şu çıkıntılarla eşleştirip öreceksiniz. Şu orta kısımları birbiriyle eşleştirip öreceksiniz. Evet, bakalım bir. Şöyle denk getirmeye çalıştım çünkü bu parçam biraz genişti. Sizinki öyle değildir. Ben onu denk getireceğim. Hemen şuradan beyazları iğneleyeceğim. Beyazları denk getirdim bakın. Aslında bunlar da aynı, sadece bir tık bol. Bakın her şeyi aynı. Bütün ölçüsü aynı bunun da. Bir tık onu gevşek örmüşüm. Dediğim gibi değişiyor. Bakın böyle tuttuğunuz zaman oluyor zaten. Ama sayıları her şeyi aynı birebir. Evet, bir tane daha yapacağım ve burada düğümlemeyi düşünüyorum. Evet, bu da son olsun. Buradan düğümlüyorum. Şurası bakın, şu kalan sarı kısım. Hem buradan sünger babamı çevireceğim hem doldurma yapacağım buradan. Şimdi şuradan kahverengi örelim. Beyazı örelim. Bunları bırakacaktım aslında ama iki renkle dikmem saçma olur. Ayrı ayrı dikmem. En iyisi bu şekilde yapmak. Evet, kahverengimi aldım. Bir zincirle sabitledim. Buradan şimdi en köşeden giriyorum. Buradan da en köşeden girdim. İlmeğimi aldım. Ördüm ikisini. İlk yaptığım yere, ilmek aldığım yere yine ilmek kaydırma yapacağım. İlk birleştirdiğim yere, ilmeğimi sabitlediğim yere. Buraya da yaptım. Evet, şimdi diğerlerini örmeye başlıyorum. Kafanız karışmasın diye bütün birleştirme kısmını videoya aldım. Normalde aslında bir sıra gösterip bitirmeyi düşünüyordum ama hepsini çekmek istedim. Anlamayanlar için, kafası karışanlar için. Evet, burada son ilmeğimi yaptım.
Zincirimi çektim ve kahverengiyi kesiyorum. Şimdi beyazımı alıyorum. Beyaz kısmı da yapacağım. Daha sonra çevireceğim. Evet, kahverengiyi bitirdiğim yerden, ilmek ördüğüm yerden, son ilmeğimi ördüğüm yerden beyazı giriyorum. İkisini düğümlüyorum şimdi. Bu iplerin hiçbiri diğer tarafta gözükmeyecek arkadaşlar. Rahat rahat bırakabilirsiniz bunları. Sıkıca bağlayın, bırakın hepsini. Evet, şimdi beyazımı da bitireyim ve çevireyim hemen. Evet, başladım beyazla örmeye. Videom odaklıyor mu ya? Odaklıyordur inşallah. Gündüz daha güzel çıkıyormuş. Yani odaklaması falan hiçbir sorun olmadı henüz. Gece olduğu için sorun yaşıyoruz galiba biz. Evet, son bir tane de sarıdan ördüm. Zincirimi çekiyorum ve burada bitirdim. Tamam, bakın şu an birleştirme kısmım, örgü kısmım bitti. Evet, şurada birkaç uzun ip var, onları ben kesmeye karar verdim. Şöyle, çok değil, biraz uçlarından alacağım. Şimdi arkadaşlar çeviriyorum, bakın yeni bir video başlattım. Kaydı olsun diye. Şimdi buradan şöyle ucundan tutun, girin içine. Buradan böyle çevirin. Biraz zor olacak, küçük bir yer bıraktık çünkü. Ama geçer. Çok fazla ayırmamaya çalışın. Belki örgünüz falan sık değilse sökülebilir. Ya da daha büyük bir boşluk bırakabilirsiniz. Bakın. Tamam. Her yeri birleşmiş. Şöyle köşelerini şöyle elinizle çıkarırsanız köşeleri daha belirgin olur. Şöyle hemen göstereyim size. Bakın. Şöyle. Şimdi dolduracağım onu. Evet, şimdi çevirdim. Buradan dolduruyorum. Böyle her yerini güzelce, özellikle köşelerini şöyle eliniz düzelte şöyle doldurun. Bakın ne kadar tatlı bir şey çıktı ortaya. İnşallah çıkmamışımdır. Şu alt köşeyi de şöyle güzelce köşelerini bakın şöyle doldurun. Üst köşeleri de aynı şekilde. Böyle biraz zaten üstüne bastıracağız bitince. Yani karelik şeyini alacak tekrar. Dikdörtgen şeklini alacak zaten geri. Üzerine bastırınca böyle içine siz boşluk kalmayacak şekilde doldurun. Bakın böyle bastıracağız ve şekli düzelecek. Biraz böyle hafif şişkin gibi durabilir. Ama elyaflar yerleşince birazcık da, yani artık kime yapıyorsanız, çocuğunuz, torununuz, o birazcık oynayınca zaten söner böyle şekli. Tam oturur. Bakın böyle örgülerimiz bu şekilde duruyor arkadaşlar. Örgü yapmak bence daha güzel dikmekten. Yani siz öyle de dikebilirsiniz yani güzel dikiyorsanız. Hiç fark etmiyor. Ama bence bu daha güzel yani genel olarak. Benim için diyeyim. Şimdi bu kısmı dikeceğim ben. Dıştan dikeceğim. Bakın şu köşeyi biraz boş bırakmışım. Nasıl çökmüş içine. Şöyle birazcık getiriyorum oraya. Elyafı. Ve çok tatlı oldu bence sizce. Yani yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. Evet, şimdi yeterli bu. Şurayı dikelim hemen. Bir sarı ip takıyorum iğneme. Evet, sarı ipimi taktım. Şimdi şuradan bakın beyazın bittiği yerden
Şöyle bir ilmeğim var burada. Onun içinden şöyle geçiyorum bakın. Geçtim buradan. Daha sonra bu taraftaki ilmeğimden geçiyorum. Aynı örerken yaptığımız gibi karşılıklı olan ilmekleri birbirine bu şekilde geçire geçire dikeceğiz. Şimdi ben önce ipimi düğümlüyorum buradan. Bunun içine alacağım, zaten bu burada kalmayacak. Onu da göstereceğim size. Şimdi başlıyorum bakın. Şimdi şuradaki ilmeğimi alıyorum. Çekeyim. Hemen buradaki ilmeğimi de alıyorum. Karşısındakini. İpler dolaşıyor biraz. Şu parça giriyor hep araya. Kız sen çekil oradan. O nasıl girmiş oraya? Heh, şuradan girmiş. Ve birazdan çektiğimiz zaman burası da kapanacak bu şekilde. Şimdi buradan alıyorum ilmek. Buradan alıyorum. Karşılıklı olarak kapatıyoruz. Şu şekilde çektiğimiz zaman kapanacak zaten. Bakın şimdi buraya. Bakın. Yani örgü kadar kesin bir kapanma söz konusu değil ama yine de kapatıyor. Zaten bunu bırakmazsak için dolduramayız arkadaşlar. Ya da siz eğer ben daha kapalı istiyorum derseniz kahverengiden bırakabilirsiniz burayı. Hani onun dış dikişi çok net olmaz. Yani görünmez böyle ama bakın bu da belli değil arkadaşlar. Yani öyle bir belirginlik yok. Şöyle çekiyorum. Dolaşma son dakika. Bir tık da şöyle ördüğüm yerden yapıyorum açılmaması için. Şöyle biraz çektiriyorum burayı. Tamam. Şimdi bunu şöyle düğümlüyorum buradan. Bakın. İçten aldım. İçinden geçiriyorum bakın. Bu şekilde çekiştiriyorum. Ve düğüm oldu bakın. Bir kere daha yapacağım hemen. Bakın şöyle. Buradan girdim. Buradan çıkıyorum. Şu kalan dikişimin son ipinden geçiyorum ve sıkıştırıyorum. Burayı da kesiyorum. Şimdi bunu da içine çekeceğim. Tığımla girdim. Bakın şuradan giriyorum. Şuradan hemen yanından çıkıp bunu içine çekiyorum. Birazcık daha itekleyeyim. Burayı da çekelim. Bakın gitti o da. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Girdim. Buradan alıyorum. Birazcık keseceğim. Çok uzun çünkü bu ip. Bıraktım geldim. İçinde bırakıveriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Tamam, bakın burası da oldu. Çok belirgin değil zaten. Yani o kadar da belirgin değil. Yani anlaşılmaz kolay kolay. Şöyle üzerine biraz bastırırsanız düzelir. Şunu benimki böyle yamuk duruyor ama bunu kızım biraz sündürmüş. O yüzden. Şimdi ayaklarını ve kollarını dikeceğiniz yerleri gösteriyorum. Ayaklarını şu şekilde ben dolduracağım içini birazcık. Şu şekilde önce birbirine dikeceğim. Sonra şu kısımlara şöyle ön tarafa doğru bakın. Çok arkaya ya da ortaya değil. Şöyle ön tarafa doğru şuradan 4 ilmek içeriye şu şekilde dikeceğim. Yani oturduğu zaman böyle katlanabilsin diye. İsterseniz içini doldurup şu şekilde dikebilirsiniz. Ama bu şekilde hani oturduğu zaman biraz sorun oturtamazsınız. Ya otursanız bile şöyle kalabilir. Şimdi hemen bunu da yapalım. Evet, içine biraz ilmek koy, elyaf koyuyorum, ilmek koyuyorum falan, nedir ya? İyice gitti kafalar. Evet, ipimi taktım. Şöyle bakın, ayağın ön kısmı görüyorsunuz değil mi? Şu şekilde göstereyim size. Ayağın önü, dur.
Şöyle katlıyorsunuz arkadaşlar. Ön tarafı düz olacak şekilde. Şöyle hemen birkaç yerden birleştirin. Ben iki ilmek atlayarak birleştirdim. Kol da aynı şekilde dikeceğim. Evet, şimdi en köşeye geldim buradan. Köşedeyim zaten. Şimdi bunu dikeceğim buraya. Şöyle hemen ikisini bir ayarlıyorum. Şöyle bakalım. Bence uygun buraya. Şöyle girdim. Bakın 2, 4, 5, 6.'ya. 6.'ya girdim. Şöyle. Buraya sabitliyorum arkadaşlar bunu. Şöyle sabitledim. Bunu zaten kendiniz dikebilirsiniz. Önce bir sabitleme aşamasını yapıyorum ben. Daha sonra kalan ip ile olduğu kadar, ip yettiği kadar dikeceğim bunu buraya. Evet, şimdi bakın uca geldim. Uçtan şöyle giriyorum. Bu taraftan da bunu sabitleyeceğim. İnşallah görünüyordur hepsi. Bakın böyle bir ayak. Böyle daha rahat sallanıyor. Hani bakın böyle oturtayım hemen. Gördünüz mü? Böyle daha rahat oturuyor. Yani böyle duruyor önünde. Diğer türlü dikseydiniz ya da ortaya falan dikerseniz bir tık sorun yaşayabilirsiniz ama öyle de olur yani. O size kalmış bir şey. Sizin tercihiniz. Ben oturan bir sünger bob istedim. Şöyle elime aldım. Bir turda ipin yettiği kadar arka kısımdan dikeceğim. İpim çıktı. Hemen takayım. Diğer ayağı da diğer tarafına dikeceğim. Aynı şekilde 6 tane ilmek. Bakın şuradan 2, 4, 6. O da şu kısma dikilecek. Arasında bir 2, 3, 4 tane bir sıra kalacak. Evet, buradan düğümlüyorum artık. Tamam, düğümledim orayı arkadaşlar. Onu da içine çekeceğim şimdi. Ay, kameraya tekme atıyordu. Onu ben içine çekerim birazdan. Şimdi diğer kolu göstereyim ben. Ayağı dikeceğim şimdi ben. Evet, kolun içini de biraz dolduracağım. Bunu da aynı şekilde önce birleştireceğim, sonra dikeceğim. Evet, çok fazla doldurmayın, yeterli. Yine bunu şöyle elin şöyle katlayın. Bakın dikişi ortaya denk geliyor ama hiç sorun değil. İpimi takıyorum, iğnemi. Şöyle bakın birleştiriyorum hemen.
tekrar ortaya geliyorum. Bir de diğer tarafa birleştireceğim. Üç köşede yapıyorum. Buradan dikmeye başlayacağım çünkü. Evet, şimdi bu hangi kol oluyor kız? Sol kol. Bu da sağ kol. Bunları da böyle yanlara dikiyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz şuraya. Normalde buranın biraz üstüne dikiyorlar ama ben şöyle biraz yukarı dikeceğim. Şu ağzın, bakın ağzın bittiği kısımdan dikmeyi düşünüyorum. Daha güzel duracak. Tişörtü burada bitiyor ama kolu burada. Yani model de öyleydi. İncelediğim resimlerde Sünger Bob karakteri. Şöyle hemen buraya sabitliyorum bunu. Bu çizginin üzerine dikiyorum bu şekilde. Evet, bir de bir sırada bu taraftan dikeceğim arkadaşlar şimdi. İpim çıktı ama çıkmamış, dur. Çekeyim biraz. Bakın köşeye geldim. Şuradan şöyle alıyorum en köşeden. Bu tarafında böyle sabitliyorum. Bir daha yapacağım aynı yeri. Şimdi alt kısımdan dikeyim bir de. Alta geçiyorum bakın. Üstü diktim zaten. Şöyle bir buradan alacağım. Bir alt sıradan bakın. Görünüyor değil mi? Ve şöyle alt sıradan alacağım. Bir ilmek buradan alıyorum. Şimdi biraz çekiştireceğim bunu. Evet. Tam buradan düğümleyeceğim arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım hemen. Tamam, çıkardım. Hemen bunu içine sokuyorum şuradan. Giriyorum tığımla, bakın şu hemen diktiğim kısımdan çıktım. Aldım. Aldım, çektim, içine bıraktım. Bakın kol da tamam, şöyle bir kol, bir bacak yaptım. Şimdi ben diğerlerini de yapacağım ve videomu bitireceğim çok şükür. Videom tamamlandı arkadaşlar. Sünger Bob bitti. Şöyle çıkarayım, göstereyim. Şöyle şunları çekelim hemen. Bakın bu şekilde böyle oturabiliyor.